Bahsettiğimiz park burası. Hemen resmen ana caddenin yanında, orman gibi yani, git bitmedi. Bugün öğleden sonra 2'den sonra kaleye çıkış ücretsizmiş. Tam kısmı, bu kalenin olduğu yer bence gayet güzel. Evet ama değer. Tam böyle yazlık yerde olduğumuzu hissettiren bir serinlik. Evet, tatlı bir serinlik. Eğer bir şehirde bisiklet yolu varsa o şehir modern bir şehir demektir. Herkese günaydın. Günaydın. Bugün Malaga'dayız. Bu arada Malaga Endülüs bölgesine ait şehirlerden birisi. Güzel bence ama yani bir şeyleri eksik gibi bir şehrin. Yani daha çok yeni gezmeye başladık aslında ama bende de aynı his var. Böyle aşırı etkilendim mi? Hayır. Kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Ama böyle bir şey eksik. Belki henüz o yere gitmedik. Şu ana kadar böyle ama. Ama şey çok güzel. Bakın şu arka tarafımız hemen şehrin yanı devamı. Kocaman devasa bir park var. Yani İspanya'da nereye giderseniz gidin devasa kaldırımlar, devasa parklar, ağaçlar, ormanlar. Her yer yemyeşil zaten. En çok ona şaşırdım ben de. Hani kasaba, köy tarzı yerler tamam yeşil olur zaten de şehir. Yani Şehirleri çok yeşil. Gerçekten her gittiğimiz şehir yemyeşil. Bakın yürüdüğümüz kaldırım genişliğine bakar mısınız? Bahsettiğimiz park burası. Hemen resmen ana caddenin yanında, orman gibi yani, git bitmedi. Kocaman değişik ağaçlar var. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Aynı orman karşımıza devam ediyor muhtemelen. Ay quedó con ella. Soy un hombre perdido. Que te vienen las ollas gratis. Ne? Que te vienen las ollas gratis. Alcazaba Kalesi'ne çıkıyoruz. 3,5 euroymuş. Monumentsler var. Neredeyiz şu? Ha. 2'den itibaren. Saat kaç? 2 saat sonra free oluyormuş aslında. Şimdi biraz önce fark ettik, Isra fark etti. Bugün öğleden sonra 2'den sonra kaleye çıkış ücretsizmiş. Evet, biz de dedik ki yani o 3,5 euroya gidelim bir şeyler içelim. Çok sıcak, çok susadık. Evet. Dedik gidelim ona. Şu an etrafımızda restoranlar var. Bir soğuk kahve, Evet. soğuk bir şeyler içelim Bir dedik. şeyler içelim. 1,5 saat sonra bedava çıkarız dedik. Yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. An itibariyle beleşle Alcazaba'ya girişimizi yaptık. Evet. Kuyruk Vallahi falan da beklemedik bu arada. bedava sirke falan tatlıdır falan. Yani evet birazcık. Bu arada çok bekleyen var yani cidden. Birazcık sıra vardı ama tabii saat 2 olunca hemen herkes pıtır tıkır tıkır aldılar. girdik böyle bir Evet. kafile şeklinde ilerliyoruz. Burayı Hammudi Hanedanlığı yaptırmış 11. yüzyılda. 11. yüzyılda yaptırmışlar. Onlar Endülüs Emevilerinden sonra gelmişler. Onlara bakmıştık. Demiştik ya Endülüs bölgesi diye. Burası da onun bir parçası. Şimdi kaleye gezeceğiz. Burası korunmuş çok güzel bir şekilde yine. Çıkmaya gerek var mı oraya? Şöyle de gidebiliriz. Yine içerisi orman gibi. Evet, yine şurada göstermek istiyorum benim dikkatimi çeken kaktüsler. Üstünde meyvesi bile çıkmış ya. Çok tatlılar. Böyle insanlar şuradan
surlara çıkıp surlarda yürüyorlar. Şuradan çıkalım mı? Bakın şuradan şöyle şuraya bir yol gidiyor. Biz şuradan girdik. Burası giriş. Buradan geldik. Şimdi tepeye çıkacağız. Burası da o meşhur cadde sokağı kesen yer. Biz şurada bir şeyler atıştırdık. Yine tapas falan söyledik. İşte kahve içtik. Euro'muzu orada harcadık az önce. Evet, tapas 2,5 euroydu. Şurada davet var. Hadi. Ağacın güzelliğine bakar mısınız? Devasa bir ağaç yine. Bakın orada yine bir kruz gemisi var. Oraya yanaşıp belli saatler burada kalıp Malaga'yı gezip dönüyorlarmış. Bu arada Cervantes'in evi vardı aşağıda. Yanılmıyorsam bu aşağıda kalan caddenin ismini ona vermişler. Isra burada Aklımı kaçırdım. evet peyzaj mimari olarak çalışmak istiyor. Her türlü bahçıvanlık işi yapılır. Peyzaj. Bahçıvan olacakmış burada. Hayalim. Bırakacağız onu burada. Ben de bir iş bulayım kalalım burada. Kabul. İspanyolca öğrenmek şart. Yani gerçekten İngilizce bilen sayısı çok çok az. Evet, mesela o kadar turistik bir yer şu an burası. Etrafımızda bayağı yabancı var. Ama kafelerde, restoranlarda hiç İngilizce bilen garsona denk gelmedik neredeyse. Aynen. Bu arada burası bar. Burada işletmenin kendi, buranın işlettiği barı var. Şöyle tatlı bir mekan. Orada yine bir köşe var işte. Burç mu deniliyordu onları hatırlamıyorum. Biz buradan gidelim. Baksanıza ilginç. Kuşa bakın. Çok tatlısın. Minnoş bir kuş. Şurada yine bir kruz gemisi daha var. Evet, yine bir gözlem noktasından karşıdaki arenayı görebilirsiniz. Burada da arena varmış. Gerçi artık boğaları öldürmüyorlar bildiğim kadarıyla ama ben her arena gördüğümde içim bir tuhaf oluyor. Böyle ne güzel bir yer ve daha devamı da var. Vay. Şimdi diğer tarafı geziyoruz. Burada yine böyle çeşme yapmışlar. Isra yine çiçekleri çekiyor.
Yolun sonuna geldik, buraya kadarmış. Daha tepeye çıkmamıza izin vermiyorlar. Biraz önce oradaydık. Yine aynı noktaya geldik. Peki beğendin mi? Beğendim. Kesinlikle. Bence de Şimdi güzel. giderken çok etkilenmedik falan demiştik ama Evet evet. Old Town kısmı, bu kalenin olduğu yer bence gayet güzel. Evet. Bakın biraz önce size aşağıda bahsettiğimiz parklar şunlar. Bakın görüyor musunuz? İnanılmaz parklar var orada. Yemyeşil büyük ağaçlar. Orada öyle, orada öyle. Yani sokak aralığından geçerken bile park var neredeyse her yerde. Her yerde palmiye ağaçları da var. Bakın şuradaki ağaçları görüyor musunuz? Yol kenarı, yolun üzerindeki ağaçlar. Devasa. Çok yeşil bir şehir. Bu da bu yerin maketi. Böyleymiş. Le dije, ya eres un huevo salvaje, loco, venís a Şimdi sıcaktan bunu aldık, ne yaptık? Dondurma aldık. Evet, hem de nasıl dondurma? Çoğu veganmış değil mi? Hepsi veganmış. Hepsi veganmış. Aynen. Ya burada Bazıları- gördüğünüz her şey vegan. Evet. Şu mangoş, tropik. Şunun adını bilmiyorum ama hayatımda yediğim en iyi dondurmaların arasına girer yani. Benim de kesinlikle. Yani İnanılmaz güzel yapmışlar. Ne olduğunu çözemedik. İçinde fıstık var, meyve var, çikolata var. Böyle bayağı dolu dolu verdiler. 4,5 euro. TL'ye çevirince pahalı oluyor evet. Evet. Ama değer. Şunu fark ettik. Normalde siesta zamanı biliyorsunuz diğer şehirlerde kapatıyorlardı. Burada hepsi açık. Bugün pazar, ayin günü. İnsanlar aşırı şık giyinmiş. Dışarıdalar. Bir de çok genç
turist var. Evet. Yani Çok diğer fazla. şehirlerde yoktu ama burada çok genç turist var. Bu arada Picasso'nun müzesi. Picasso Malaga'da doğmuş. Picasso abimiz buralıymış. Şimdi akşam dışarı çıkmasına Que devolverse başladık. de alguna manera. Evet. O ne demek işte. Şimdi dışarı çıktık. Biraz dinlendik. Gündüz çok sıcaktı, yorulduk. Evet, yandık. Evet. Yandık. Kaleden sonra eve geldik. Birazcık uyuduk, dinlendik. Şimdi akşam yemeği yemeye dışarı çıktık. Güzel tapasçı bulacağız yine. Tapas yedik. Her gün tapas yiyoruz. Meze yiyoruz yani işte. Evet, güzel oluyor ama hem pratik. Bakın kaldığımız evi size şöyle göstereceğim. Tam karşısında, yani bu denizi görüyor. Biz de şu ilerideki binanın altında, köşesinde kalıyoruz. Gündüz çok sıcaktı da şu an hava acayip serinledi. Ama tatlı bir serinlik var böyle. Bence de. Tam böyle yazlık yerde olduğumuzu hissettiren bir Evet, serinlik. tatlı bir serinlik. Rüzgar esiyor. Umarım ses kaydını etkilemez. Gördüm. Lloyd. Hemen bu denizin karşısındayız. Bu plaj, deniz çok kalabalıktı. Şimdi de birkaç kişi var. Şurada uzakta gördüğünüz gibi gençler toplanmış. Akşam plaj keyfi. Böyle amcalar, teyzeler gezmelerde. Bayağı yazlık yer burası ya. Yazlık kültürü. Plaj voleybolu. İçeride. Tatlış, rahat bir ortam böyle. Martılar uçuyor falan. Seyirciler bile var yani, düşünün. Dayım koşuya çıkmış. Wow. Burada gördüğünüz üzere balık pişiriyorlar. Balık katliamına bir son. Plajın bu tarafında kız voleybolu mevcut. Burada çimlenen abiler. Zipline var orada. Zipline falan. Bayağı Survivor'a bağlamışlar çocuklar için. Değişik. İnsanlar bizi sevdi arkadaşlar. Merdivenlik azıcık sus, azıcık sus. Saniyeler arasında zipline yaptırmak isterseniz çoluğunuza çocuğunuza. Ne oluyor ya burada? Dondurmacı. Evet. Ünlü Maraş dondurması. Dövme dondurma. Helados Tronos.
Herkese selam. Merhaba. Bugün son günümüz burada. Denize girmeye karar verdik. Evet. Şimdi plaja gidiyoruz. Bu arada geldiğimizden beriki en sıcak hava galiba bugün. Evet. Yani genelde 21, 20, 22 derecelerdeydi. Evet. Bugün- Zaten yağmurları gördünüz. Aynen. Bugün 26 derece. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Plaja aşırı yakınız. Ben de nezle oldum. Genzim sürekli akıyor. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Plaja Evden dur. çıktık. Karşıya geçeceğiz ve plajdayız. Evet. Keşke burada yaşıyor olsak. Evet. Son gün bunalımına girmiştik. Bakın bisiklet yoluna. Sahil boyunca devam ediyor bu bisiklet yolu. Her yerde bisiklet yolları var. Evet ve benim bir iddiam var. Eğer bir şehirde bisiklet yolu varsa o şehir modern bir şehir demektir. Kesinlikle öyle bence de. Kimse bisiklet yolunda yürümüyor. Kimse bisiklet yoluna arabasını park etmiyor. Bu arada bakın kaldığımız apartman şurası. Bu apartmanın bu inşaat kısmının alt kısmında kalıyoruz. Evin manzarası yok ama ev çok şeker dizayn edilmiş, çok tatlı. Çok ucuza kalıyoruz orada. Tam rakım şu an hatırlamıyorum ama 4 kişi paylaştığımız için çok ucuza geliyor. Bakın hop. Deniz, plaj burası işte. Denizde nasıl bilmiyoruz tabii, hiç girmedik şu an. Giren insan sayısı da bayağı az gibi gözüküyor. Evet. Uçan kuş fıstık yeşili resmen. Nerede? Karşıda. Gitti apartmanların oraya gitti. Uhu. Yılın ilk plaj keyfi. Burası komple böyle plaj. Halk plajı. İleriler biraz daha kalabalık. Selamlar. Merhabalar. Bugün Malaga'da son günümüz. Gün batımını izlemek için geldik. Malagueta diye bir yer burası. Yani Malaga merkezin hemen yan tarafı. Geçen gün kalede göstermiştik size. Kruz gemilerin yanaştığı yer aslında burası. Gün batımını izlemek için geldik ama Ama bakın bakalım. Ne oldu? Gökyüzünde ne var? bakın. Gündüz hava 26-27 dereceydi. Hava yine bozdu. Hem soğuk esiyor. Bakın herkes mont giydi. Evet. Hem de soğudu hava. Bizim artık bu rotadaki son yerimiz burası. Yani son günümüz burada. Sonra dönüyoruz. Ama daha ilerleyen zamanlarda uzun süredir hayalini kurduğumuz Sürprizli. sürprizli bir seyahat var. Onu gerçekleştireceğiz. Oradan da sizlere videolar atmaya devam edeceğiz. Evet. Umarım beğenirsiniz, like'larsınız, yorum atarsınız. Bizim için çok iyi olur. Evet, takipte kalın. Yani bu işin raconu böyle yorum olması gerekiyor. Like, abone olması gerekiyor. Biz de devam edip videolar çekebilelim. Burada da bakın böyle bir Porsche'un eventi varmış, yani bir etkinliği. Arabaları boyamışlar sanatçılar. Ben en çok şunu beğendim. Sen hangisini beğendin sen? Bence de boyananlardan en iyi bu. Evet. Ama boyasız hali daha güzel bence. Peki nasıldı İspanya sence? Bence İspanya çok tatlıydı.
Yani çok değişik, eğlenceli, güzeldi. Bir kere rahat her şeyden Evet. önce o böyle insanı çok özgür hissettiriyor. Benim en sevdiğim yanı o oldu. Sence? Bence de öyle. Ya şöyle, biz daha önce Avrupa'da birçok ülkeyi ziyaret ettik. Daha önce Barcelona'ya gelmiştik. İspanyolların rahatlığı gerçekten keyif veriyor insana. İşte gündüz kapatıyorlar, siesta'ya gidiyorlar. İnsanları rahat, sıcakkanlı. Yaşamak isterdik burada, çok isterdik hem de, ama işte dil sorunu var. Yani İspanyolca bilmeden İspanya'da yaşamak çok zor. Yani İngilizce bilmiyor değiller ama kafede, restoranda ve günlük işlerinizi göreceğiniz yerlerde biraz zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz, evet. Yani çok az kişi konuşuyor ama zorluyor yani. O yüzden İspanyolca öğrenmek şart. Ha, zor mu dersiniz? Çalışırsanız değil işte. Yani daha önceki videoda da bahsettik. Yani keyifli aslında, keyifli bir dil. Keyifli de geliyor ama çok hızlı konuşuyorlar. Onu anlamak, ona kulak aşinası olmak biraz zor. Zor, evet, bence de. Yani şey çok acayip, mesela biz de konuşurken bir vurgu yaparız, bir es veririz, bir şey yaparız yani. Adamlarda nokta yok. Evet. Noktasız arka arkaya cümleler, paragraflar yazıyorlar. O yüzden yeni başlayan birisi için bence Evet, nefes bayağı almıyorlar. zorlayıcı olabilir. Bir de bazı sesleri böyle dillerinden çok farklı bir sesle çıkartıyorlar. Mesela gracias'ı böyle garip bir şekilde peltek peltek aynen. söylüyorlar. Biz çok alışık değiliz o dil hareketlerine. Gracias. İsterdik yani öyle. Barcelona'da veya Valencia'da veya Malaga'da. Özellikle Malaga'yı ayrı bir sevdik. İlk başta izlenimi diğer şehirler gibi gelmedi ama Evet, girişte bir böyle şey oldu. Ya daha etkileyici şehirler oldu hani giriş olarak. Sevilla inanılmaz etkileyiciydi. Evet. Yani bir sıralama yapmak çok zor. Barcelona'nın kültürü de çok farklı. Ama buraların da kültürü çok farklı. Hepsi ayrı ayrı güzeller. Yani ayırmak da zor. Ama Malaga daha böyle ekonomik bir şehir. Daha genç nüfus var. Daha genç mesela. nüfus Net var, evet. şekilde onu hissediyorsun. Daha genç turist geliyor. Yani etraftaki turistlerin çoğunluğu genç nüfustan oluşuyor. Mesela Sevilla'da falan biraz daha şeydi. Hatta Marbella, Benidorm tarzı o daha sahile yakın yerlerde, kasabalarda yaşlı nüfusu çok fazla. Yani emekli olmuş genelde İngilizler orayı ele geçirmişler. Bilirsiniz eskiden bizim Fethiye'yi, Göce'yi, hala tabii orada yaşayan çok İngiliz var ama bilirsiniz oralar eskiden dolar taşardı. Onların hepsi buraya gelmiş. Evet, yani onu arayan da olabilir bu arada ama hani biz enerji olarak buranın Evet. enerjisini daha çok sevdik. Öyle. O zaman daha sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bay bay.